Tadın ve görün. Hoş geldiniz arkadaşlar. Size alışılmışın dışında bir yemek programı hazırlamak istedik. Programımızın ismi Tadın ve Görün. Biz de bugün Yaratılış 25. bölüm 29 ve 34. ayetlerde geçen ilk oğluk Hakkı'nın hikayesini konuşacağız. Esav'ın o çorbayı neden bu kadar istediğini anlamak için tarifin peşine düşeceğiz. Hem öğreneceğiz hem de lezzetli bir çorba yapacağız. O zaman önlüklerimizi taktık ve bu tarifin izinden gidiyoruz. Yaratılış 25. bölüm 29 ve 34. ayetlerde bir gün Yakup çorba pişirirken Esav avdan geldi. Aç ve bitkindi. Yakup'a lütfen şu kızıl çorbadan biraz ver de içeyim. Aç ve bitkinim dedi. Bu nedenle ona Edom adı da verildi. Yakup önce sen ilk oğluk hakkını bana ver diye karşılık verdi. Esav baksana açlıktan ölmek üzereyim dedi. İlk oğluk hakkının bana ne yararı var? Yakup önce ant iç dedi. Esav ant içerek ilk oğluk hakkını Yakup'a sattı. Yakup Esav'a ekmekle mercimek çorbası verdi. Esav yiyip içtikten sonra kalkıp gitti. Böylece Esav ilk oğluk hakkını küçümsemiş oldu diyor Tanrı sözü. Şimdi biz bu çorbayı yapacağız. Yakup'un mercimek çorbasını yapacağız ve Boracığım sen bize malzemeleri verir misin? Tabii. Bir adet soğanımız var. Kırmızı havuç, pırasa, bir miktar kırmızı mercimek, sarımsağımız var, kişniş kimyonumuz var. Kaya tuzu çünkü Yani ismi aklıma gelmedi. Kaya tuzumuz var, taze nanemiz var ve bir miktar zeytinyağımız var. evet, biz malzemelerin oldukça o döneme ait olması için, o dönemi yansıtması için biraz doğal malzemeler seçmek istedik. Bu yüzden kaya tuzu kullanacağız. O zamanki dönemde gastronomik eğitimler pek olmadığı için bu şekilde kaba ve pratik bir şekilde hazırlanıyormuş. Yani gördüğün gibi soğanlarımız iri iri şu an. Aslında gastronomiyle ilgili hiçbir şey yoktu o dönemle ilgili. Hatta ben diyecektim bunları niye bu kadar iri doğradın diye ama mantığını kavruyorum. Tunç çağında oldukları için o dönemde hem bu şekilde çömlek kaplarda pişiriliyormuş. Aynen. Ve bu şekilde de bronz bıçaklar kullanılarak kaba ve pratik şekilde doğranarak hazırlanıyormuş. Evet, o dönemde böyle volkanik bir kayaç olan obsidyen de cam bir parça gibi kullanılıyor. Aslında doğramak için kullanıyorlar onu. Tabii dediğin gibi bronz daha dayanıklı ama. Şimdi izleyenler de fark etmiştir. Hani baharat çeşitimiz çok az. Yaşanılan çağ gereği, dönem gereği çok fazla çeşitli baharatlar o zamanlar yok. Hani bir gözümüz burada bir kırmızı toz biber arıyor, bir ev salçası arıyor ama maalesef dönemin gerektirdiği şekilde onlar da maalesef ulaşılamamış. Için. Ellerinde yok. Bu şekilde kısıtlı baharatlarla bu çorba yapılıyor. Bakalım bu kısıtlı malzemelerle Esav'ı etkileyecek çorbayı yapabilecek miyiz? O dönemde aslında dediğin gibi sadece tatlandırıcı olarak tuz kullanıyorlarmış. Ama doğal olarak da aromatik bitkiler de varmış. Mesela nane varmış o dönemde bildiğimiz kadarıyla ve kişniş varmış. Belki o zaman taze kişniş bulabiliyorlardı ya da kurusu bilmiyorum. Biz bugün kuru kişniş kullanacağız. Evet, o dönemi yansıtmak adına bu şekilde tane kişniş ve tane kimyon getirdik. Bunları kullanacağız. Sen yemeği yaparken ben sohbetimize devam edeyim. Ben zeytinyağımızı kullanırken aklıma geldi. Aslında o dönemde sadece zeytinyağını yiyecek için kullanmıyorlarmış. Şimdi tedavi amaçlı kullanıyorlarmış ve hem bazı baharatlarla birleştirip ağrıyan bölgelere tedavi amaçlı kullanıyorlarmış. Şimdi o dönemde çok amaçlı kullanılan bir bitki olduğu için zeytin hem ilaç olarak hem yemek olarak hem de yakıt olarak. Hem yakıt olarak. Şöyle yakıt, aslında yakıt yanlış bir kelime oldu. Aydınlatma aracı olarak kullanıyorlar. Mantıken doğru. Şimdi bu malzemeleri o dönemde de her ne kadar Tunç çağında da olsalar parti kavurarak kullanıyorlarmış. Yani eski çağ diye düşününce hepsini aynı anda pişiriyorlarmış atıp gibi. Lapa gibi pişirmiyorlarmış. O şekilde yapmıyorlarmış. Önce bir miktar soğanımızı soteledikten sonra havucumuzu koyacağız içine. Acaba zeytinyağını neyde saklıyorlardı Bora? Çömlek o zaman toprak çömleklerde uzun süre dayandığı için toprak çömlekleri
kullanıyorlarmış. Hem pişirme ve hem saklama yöntemi olarak. Aynen. Aslında kocaman ağızlı bu toprak kaplardan varmış ve o toprak kaplarının ismine pitoi diyorlarmış. Ağzı geniş ve hem zeytinyağını hem bazı yiyecekleri onların içinde saklıyorlarmış. Aslında aklıma şey geldi. Müzeleri gezerken amforaları görmüştük biz bir zaman. Acaba amforalarla aynı şey mi diye düşündüğümde biraz baktım. Amforalarla aynı şey değilmiş. Yani formları biraz farklı. Bir tanesi taşımak için kullanılıyor, bir tanesi saklamak için kullanılıyormuş bu toprak kapların. Çok ilginç, evet. Evet. Şimdi- Biliyor musun o dönemde Kenan diyarında yaşıyorlardı. Kenan diyarı günümüzde, baharat da sana vereyim bu arada sohbet ederken, belki onları da koyabilirsin. Evet. Günümüzde İsrail'i ve Filistin ve Ürdün coğrafyasında bulunuyor. Şimdi şeyi koyduk. Kimyonu koyduk. Bu kişnişleri de bu Evet, şekilde. biraz ezerek tadı çıksın diye Evet, elimizde hafiften ezip. koyabilirsin. Kokusu çıkmaya başladı. Ben Esav'ın avdan geldiğini hayal ediyorum. Şimdi kokuyu almaya başladı. Şimdi bunlar hafif sotelendi. Bir iki diş sarımsak atı. Sonra da kırmızı mercimeklerimizi koyacağız. Evet. O kadar güzel koktu ki acaba ilk oğulluk hakkını vermeye değer miydi diye düşünüyorum. İlk oğulluk hakkı demişken bu ilk oğulluk hakkının önemi nedir? Hani bunu bu kadar özel ve anlamlı kılan nedir? Hani neden bu kadar ısrarla İlk oğulluk oğulluk hakkı üstünde istiyor, duruluyor? değil mi? Evet. Aslında Esav'ın önemsemediği bereketi Yakup çok istiyor. Yani onu elde edebilmek için aslında küçük bir hileye de başvuruyor orada. Ama ilk oğulluk hakkı ailenin baba öldükten sonra liderliğini alması, mirastan 2 kat pay alması anlamına geliyor. Ve aynı zamanda aslında Tanrı'nın vaatlerine sahip olmayı da bize anlatıyor. Yani sadece miras için yaptığını düşünmüyorum Yani Yakup'un. ilk oğulluk hakkı olan çok avantajlı bir konumda oluyor. Çok avantajlı. Aynı zamanda ailenin de Tanrı ile olan ilişkisinin devamlılığını getiren bir lider konumuna geliyor aslında. Yani hem ailenin lideri oluyor, Evet. hem mirastan 2 kat pay alıyor, hem ailenin ruhsal lideri oluyor, hem de Tanrı'nın vaatlerine sahip olmuş oluyor. Yani ileride Yakup'un çocukları Tanrı'nın vaatlerini almış olacaklar. Bu yüzden aslında çok onun hayatına çok bereket verecek bir şeyi ayette de okuduk ya, küçümsedi. Şimdi Esav kutsal küçümsedi. kitapta Esav avdan eli boş döndüğü anlatılıyor. Evet. Ve açlıktan bitap düşmüş bir vaziyette Yakup'un çorbasını istiyor. Evet. Ve aslında fark ediyor musun orada? Yani anlık küçücük bir doyma hissi ve anlık bir haz için hayatı boyunca sahip olacağı bir bereketi elinin tersiyle itmiş oldu. Yani burada aslında Esav kendi sorumluluğundan vazgeçerek, kendi sorumluluğundan kaçarak bir anlık zevk için, bir anlık o anı, o haz için kendi oğlu Aslında sorumluluk tam diyemeyiz ama bereket diyebiliriz. Çünkü sorumluluk... Tanrı'nın bereketini Evet. eliyle birazcık Evet. itmiş oluyor. Yani demek ki o kadar onun derin anlamını belki anlamamış olabilir. Yani ilk oğulluk hakkının Tanrı'nın bereketi olarak ona neler katacağını kavrayamamış olabilir. Yani o anlık bir şey için vermezdi diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir miktar bunun pişmesi gerekiyor. Evet. Bunu biraz pişmeye bırakalım. Ondan sonra devam edelim. edeceğiz. Tadın ve görün. Çorbamız pişti. Şimdi Evet. tadacağız. Şöyle bakalım nasıl oldu. Eğer bugün Boracığım bu pişirdiğin çorbadan ölmezsek haftaya yine bu Yeni, Yeni bir ikinci program. programda görüşmek üzere. Evet, bakalım. Kırmızı evet, çorba. tabii salça olmadığı için değil mi, rengi biraz. Ben vermezdim. Kesinlikle Esav'ın yerinde olmak istemiyorum. Yani Acaba Yakup'un pişirdiği çorba bu lezzette miydi yoksa senin pişirdiğin? Ben senin pişirdiğin çorbaya ilk oğulluk hakkımı vermezdim. Ama Yakup'un ne bilmiyorum. yani cidden Esav'ın yerinde olmak istemezdim ama Yakup
akıllıyla ön plana çıkmış. Hem ilk oğulluk hakkını almış hem de Hem de tüm Tanrı'nın bereketleri tüm almış. Tanrı'nın tüm bereketini almış. Bugün kutsal kitaptan aldığımız mesaj, Yakup ve Esav'ın arasındaki bu olay aslında anlık hazların peşinden gitmenin uzun vadede bize kaybettirdikleri şeyleri görmemizi sağladı. Ve şu anda da sıkıntılı zamanlardan geçsek de Tanrı'nın bereketlerinden vazgeçmemiz gerektiğini hatırladık. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Tadın ve görün.